Genç bir kadın banyosunda silah şakağına dayamış bekliyor. Kapıdaysa Osmanlı askerleri var. Bu kadın baskın yediğine göre öyle herhangi biri değil. Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirmekte rol oynayan İngiliz General Allenby'nin zaferin mimarı dediği Sarah Aronson'du intiharın eşiğinde olan. Osmanlı ordusu Filistin cephesinde İngilizlerle savaşırken asıl düşmanın yan odada olduğunu geç fark edecekti. Peki bu noktaya nasıl gelinmişti? Sarah ve ekibi Osmanlı'nın kalbine o hançeri saplayan, Filistin'de inşa ettikleri Yahudi casusluk örgütünü nasıl yönetiyordu? Kurdukları Nili istihbarat ağı sayesinde hayati bilgilere ulaşıyorlardı ama bilgiyi toplamak işin sadece yarısıydı. Asıl mesele bu bilgileri yakalanmadan Mısır'daki İngiliz karargahına ulaştırmaktı. İşte bu noktada ekip şeytana pabucunu ters giydirecek yöntemler geliştirdi. Örneğin gemiyle iletişim, işaretle haberleşme, şişeyle mesaj ve posta güvercinleri gibi. En sağlam yol denizdi. İngiliz devriye gemisi belli aralıklarla Atlit sahillerine yanaşıyordu. Bu gemi hem toplanan raporları alıyor hem de gerekirse ajanları kaçırıp Mısır'a taşıyordu. Yani büyük veri akışı için ana damar bu gemiydi. Peki gemi kıyıya güvenle neye göre yaklaşacaktı? Sahildeki istasyonun penceresine asılan çamaşırlarla haberleşiyorlardı. Eğer ipe beyaz çamaşır asılıysa ortam temiz, gelebilirsin demekti. Ama renkli bir bez sallanıyorsa sakın yaklaşma, tehlike var mesajı veriliyordu gemiye. Bazen de en eski yöntemlere herkesin bildiği denize şişe bırakmaya başvuruyorlardı. İçine İbranice notlar koydukları şişeleri akıntıya bırakıp açıkta bekleyen İngiliz gemilerinin toplamasını umuyorlardı. Ve tabii ki casus güvercinler. Gemiyle Atlit sahiline giderek Nili casuslarına birkaç kasa güvercin bırakmışlardı. Onlar da posta güvercinlerinin ayağına şifreli notlar bağlayıp Mısır'a uçuruyorlardı. Gemi, şişe ve güvercinler bir yana işin bir de insan faktörü vardı. Örgüt bu alanda da oldukça tehlikeli bir oyun oynuyordu. Yüzbaşı Cevat Rifat Bey'in anılarında özellikle dikkat çektiği bir isim var, Simi Simon. Onun gibi kadın ajanlar Şam ve Kudüs'ün şaşalı otellerinde sosyal davetlerde boy gösteriyordu. Hedeflerinde ise üst düzey Osmanlı ve Alman subayları vardı. Kurdukları yakınlık sayesinde belki bir akşam yemeğinde, belki bir sohbet sırasında en kritik askeri sırları hiç fark ettirmeden onların ağzından almayı başarıyorlardı. Nili'nin kurduğu bu çok katmanlı yapı Osmanlı ordusu için cephe gerisinde ciddi bir güvenlik açığı oluşturmuştu. Düşman sadece karşıdaki siperde değil artık yemek yedikleri masadaydı. İçeriden alınan birçok kritik bilgi İngilizlere ulaştırılıyordu. Bu da İngilizlerin savaşta avantaj elde etmesine yarıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın en ilginç casusluk şebekelerinden biri olan Nili, alıştığımız askeri örgütlere hiç benzemiyordu. Başındaki eleman bir istihbarat uzmanı bile değildi. Kendisi bilim adamıydı. Örgütü 1915 yılında inşa eden meşhur botanikçi isim Romanya doğumlu Yahudi Aaron Aronson'du. O yıl Osmanlı kontrolündeki Filistin'de kurduğu yapı da kısa sürede bölgedeki cephede işlerin gidişatını değiştirecek kadar güçlendi. Asıl dertleri Osmanlı'nın bir an önce çökmesini sağlayıp İngilizlerin elini güçlendirmekti. Böylece planladıkları Yahudi devletinin kurulması için gereken ortam oluşacaktı. Örgütün ismi de aslında aralarında kullandıkları bir parolaya dayanıyordu. İbranice, İsrail'in sonsuzluğu yalan olmayacak sözünün baş harfleri bu gizli yapıya adını vermişti. Merkez üssü olarak Hayfa'nın güneyindeki sahil kasabası Atlit'i belirlemişlerdi. Ekibin beyni Aaron'du. Bilim adamı kimliği onun için bulunmaz bir nimetti. Bu sayede Osmanlı topraklarında dikkatleri üzerine çekmeden seyahat edebiliyor, İngilizlerle kurduğu istihbarat ağını yönetebiliyordu. Ancak Aaron ne zaman Mısır'a ya da Avrupa'ya gitse sahadaki operasyonları kardeşi Sarah devralıyordu. Tabii iki kardeş bu işte yalnız değildi. Avşalom Feinberg daha yolun başında Mısır'daki İngilizlerle o ilk kritik temasları sağlayan isimdi. Yosef Lishansky ve Naaman Belkind ise istihbaratın toplanıp yerine ulaştırılmasında kilit rol oynayan sağ ajanlarıydı. Bilgi toplama ve kuryelik görevlerini yürütüyorlardı. Nili casuslarının amacı Osmanlı ordusunun elini kolunu bağlamak ve İngilizlerin işini kolaylaştırmaktı. Bunun için de hayati öneme sahip hangi bilgiler varsa topluyorlardı. Peki bu istihbarat dosyasında neler vardı? Osmanlı birliklerinin tam konumunu, asker sayısını ve başlarındaki komutanların kim olduğunu tek tek tespit ediyorlardı. Sadece bu da değil. Asker ve mühimmat taşıyan trenlerin kalkış saatlerinden izledikleri güzergaha kadar her detayı takip ediyorlardı. Silah depolarının yerini ve durumunu not ediyorlardı. Hatta cephe gerisine sızıp halkın moralini, yiyecek durumunu bile rapor ediyorlardı.
İşte bu bilgiler İngilizler için altın değerindeydi. Çünkü olay sadece kimin nerede olduğu bilgisinden ibaret değildi. Osmanlı 4. Ordusu'nun nerede ne yaptığı ve lojistik stratejisi açıkça ortaya çıkıyordu. General Allenby de işte bu verileri masada önüne koyup savaşın gidişatını değiştirecek planını bunlara göre kurdu. Peki Osmanlı istihbaratı bunun dibindeki bu organize ve sinsi şebekeye karşı ne yapacaktı? İşte asıl kovalamaca şimdi başlıyordu. İşin ciddiyeti 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın 11 Mart 1917 tarihli kritik raporuyla fark edildi. Paşa'ya göre Suriye ve Filistin'de düşmana sessizce çalışan bir casus teşkilatı vardı. Bu raporla birlikte cephe gerisinde tam anlamıyla bir kırmızı alarm verildi. Cemal Paşa'nın uyarıları dikkate alınıp sahil şeridindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hatta emrindeki komutanlara güvenlik zafiyeti göstermeleri durumunda idam edileceklerini bile tebliğ etti. Siviller için de hayat zorlaşmıştı. Güneş battıktan sonra sahil yollarını kullanmak yasaktı. Yasağa delenler doğrudan divane harpte yargılanacaktı. Çölde ise geniş alanlar yasak bölge ilan edilerek Bedevilerin İngilizlerle temas kurmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Öte yandan Gazze ve Yafa tarafları artık Osmanlı yönetimi için tekin yerler değildi. Hatta Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı'nda anlattığı gibi buralar resmen birer Siyonist casus yuvasına dönüşmüştü. Alman raporları da benzer şeyi söylüyordu. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi zor bir karar alarak askeri güvenlik gerekçesiyle bu şehirleri tahliye etmeyi emretti. Sadece yasak koymakla yetinilmiyordu elbette. Karşı hata da geçirmişti. Osmanlı istihbaratı Nili'nin içine sızmak için kendi kozlarına oynamaya başladı. Sağdaki çok sayıda Arap ajan devreye sokuldu. Artık oyun içinde oyun kuran bu sefer Osmanlı'ydı. Cemal Paşa'nın emriyle Cezayir kurucu lideri Emir Abdülkadir'in torunu Emir Said'in adamlarından Kayıt Zeki adında bir fedai seçildi. Görevi çift taraflı ajanlık yaparak Nili'nin içine sızmaktı. Çöküşü büyük oranda sağlayan da Paşa'nın içeri sızdırdığı ajanlar oldu. Mesela bu süreçte Osmanlı istihbarat subaylarının titiz takibi önemli bir rol oynamıştı. Plan İngilizleri inandıracak kadar şeffaf olmalıydı. Zeki, yakalanan Nili casuslarının Türklerin eline geçtiğini ama kendisinin onlar adına haber getirdiğini söyleyecekti. İnandırıcılık kazansın diye gizlenmesinde fayda olmayan bazı gerçek ordu bilgileri de eline verildi. Zeki'nin adı gibi hamleleriyle bazı casusluk hücreleri çökertilmişti. Böylece artık Osmanlı'nın elinde örgüte dair çok daha fazla bilgi vardı. Mesela 8. Kolordu'nun masasına gelen bir istihbarat raporunun satır aralarında bir İngiliz gemisinin akşam 5 sularında Yafa açıklarında göründüğü, sonra kaybolduğu yazıyordu. İlk bakışta sıradan bir devriye raporu gibi algılanmıştı ama sıklıkla aynı gemi rapor edilince istihbaratın içine bir kurt düştü. Bir savaş gemisi neden her gün aynı saatte memur gibi mesaiye gelirdi ki? İşte bu paşanın kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biriydi. Geminin basit bir keşif araması yapmadığını, karadaki birileriyle randevulaştığını sezmişti. Hemen bir plan kurarak Şerif, Sami ve Arif Beyler gibi istihbarat subaylarını tüccar ve müteahhit kılığında bölgeye sızdırdı. Nasıra komutanı Yunus Haydar Bey'e de gözünü dört aç, bu gemi Yahudi yerleşimleriyle temas halinde olabilir uyarısı gitti ve beklenen açık sonunda verildi. Bir gece Zimmarin sahilinde karanlığın içinde elindeki kibriti çıkıp söndüren bir karaltı fark edildi. Dikkatli bir jandarma eri işaret fişeği gibi kullanılan bu kibriti fark edince Abraham Habon adındaki casusu kıskıvrak yakaladı. Abraham başta benim hiçbir şeyden haberim yok dese de kısa süre sonra Samuel Anna adında ikinci bir casus daha ağa takıldı. İkisi yüzleştirilince gerçekler ortaya çıktı. Meğer o İngiliz gemisiyle haberleşmek için denize şişe bırakma yöntemini kullanıyorlarmış. Bilgileri şişeye koyup denize atıyorlar, gemiden inen bir sandal da emaneti alıyormuş. Artık ipin ucu yakalanmıştı. Gerisi de çorap söküğü gibi gelecekti. Bu casusların sorgusunda hipnoz ve telkin gibi çok ileri teknikler kullanılmıştı. Casuslar sorgularda bülbül gibi şakıyınca Nil örgütünün de foyası ortaya çıktı. Örgütün bütün şemasını, liderlerini ve operasyonel yöntemlerini masaya döktüler. Lider kadronun çökertilmesindeki son perde Sara'nın yakalanmasıydı. Osmanlı arşiv belgelerinde Sara'nın sorgulanmak üzere evinde gözetim altındayken banyoda sakladığı bir tabancayla kendini vurarak intihar ettiği yazıyor. Yakalanan Nili üyeleri için artık hesap verme vakti gelmişti. Son adresleri Divanı Harp oldu. Mahkeme, savaş zamanı askeri sırları ifşa etmenin ve ihanetin bedelini en ağır şekilde kesti. Lishansky ve Belkind'in cezası Şam'da idam sehpalarında infaz edildi.
Lishansky gitmeden önce sadece kendi ipini çekmedi. Sorgusunda bambaşka bir yapıyı daha, yani Haşomer'i ifşa etti. İbranice gözcü anlamına gelen bu grup öyle basit bir yerel milis gücü değildi. Osmanlı raporlarına göre doğrudan bağımsızlık peşinde koşan, kendi hükümetini kurmayı hedefleyen, siyasi hırsları olan silahlı Yahudi bir yapıydı. Onun da üzerine gidilince nihayet hem Nili hem de Haşomer çökertilmişti. Peki tüm bunlar olurken örgütün beyni Aaron Aronson neredeydi? O sırada Mısır'daki İngiliz üssünde güvenli bir limanda olduğu için Osmanlı'nın pençesinden kurtulmuştu. Amacı İsrail'in temellerini atmaktı. 1918'de bölgeye gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kendi halkı yani Filistin Yahudileri Aaron'u bir kahraman gibi karşılamadı. Aksine onu şiddetli şekilde protesto ettiler. Hatta ülkeye girişini bile engellemeye çalıştılar. Çünkü savaş sırasında yaşadıkları sürgünlerin, çektikleri acıların tek suçlusu oydu. Aaron ise bu tepkilere kulak asmayıp yoluna devam etti. 1919'da Paris Barış Konferansı'nda İsrail'in kurucularından ve ilk devlet başkanı olan Haim Weizmann'ın sağ kolu oldu. Hatta Londra'ya gidip Filistin'in sınırlarını çizen ve Nili'nin savaşa katkılarını belgeleyen kritik bir rapor hazırlamaya koyuldu. Raporunu tamamlayıp bir İngiliz askeri uçağıyla Paris'e dönmek üzere havalandı. Ancak Manş Denizi üzerindeyken yaşanan uçak kazasında öldü. Bu gizemli kaza hem Aaron'un hayatına hem de Nili hikayesine atılan son nokta oldu. Gelelim işin stratejik boyutuna. Nili'nin topladığı bilgiler gerçekten bir işe yaradı mı? General Allenby'nin 1917 sonbaharında Kudüs'e girmesiyle sonuçlanan o büyük taarruza bakarsak cevap kocaman bir evet. Bunu bizzat İngiliz komutanlar söylüyor. İngiliz istihbarat şefi General MacDonough durumu şöyle özetliyor. Allenby bu istihbarat sayesinde düşmanın ne yapacağını, ne hazırladığını adım adım biliyordu. Karşı tarafın bütün kartları önünde açıktı, o da elini görerek oynadı. Hatta yüzbaşı Raymond Savage daha da ileri gidip zaferin asıl mimarının casusluk ağını yöneten o genç kadın Sara olduğunu iddia ediyor. Çünkü ona göre Allenby bu sayede Osmanlı ordusunun nerede zayıf olduğunu, lojistiğinin nerede kopacağını biliyordu. Sonuç olarak Nili, Osmanlı'nın Filistin cephesindeki çöküşünü hızlandıran en kritik faktörlerden biri oldu. Bu çöküş, bugünkü Orta Doğu haritasının çizilmesine ve İngiliz mandasına giden yolu açtı. Hatta İsrail'e. Bugün geriye dönüp bakıldığında bu hikaye taraflar için bambaşka anlamlar taşıyor. İsrail tarafında Nili casusları devletin kuruluşuna giden yolda kendilerine feda eden kahramanlar olarak görülüyor. Hatta Aronsonların evi bugün bir müzeye çevrilmiş durumda. Türk tarafındaysa Nili, imparatorluğun en zor zamanında tam da içeriden gelen acı darbenin ve unutulmaz ihanetin adı olarak tarihteki yerini aldı. Yahudi örgütün İngilizlere desteğiyle Filistin cephesi düşmüş oldu. Genç bir kadın banyosunda silah şakağını dayamış bekliyor. Kapıda ise Osmanlı askerleri var. Bu kadın baskın yediğine göre öyle herhangi biri değil. Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirmekte rol oynayan İngiliz General Allenby'nin zaferin mimarı dediği Sarah Aronson'du intiharın eşiğinde olan.